Işık ve gölge. Zafer ve ihanet. Tarihin en büyük imparatorluğunu kuran bir deha ve onun en sadık, en deneyimli generali. Birlikte yürüdükleri yol, Pers İmparatorluğu'nun yıkılışına sahne oldu. Ama bu yolculuğun sonunda, dostluk yerini şüpheye, sadakat ise kanlı bir sona bıraktı. Bugün, Büyük İskender'in gölgesindeki o bilinmeyen generale, Parmenion'a ve onun Ekbatan'a da okuduğu son mektuba odaklanıyoruz. Makedon ordusunun bilinmeyen generali, Parmenion'un trajik sonu. Başlıyoruz. Makedonya'nın Argead hanedanlığına hizmet eden, M.Ö. 400 civarında doğmuş bir komutan olan Parmenion, sadece Büyük İskender'in değil, onun babası 2. Filip'in de en güvendiği ve en yetenekli askeri lideriydi. Filip'in Makedonya'yı bir askeri güç olarak yükseltme çabalarında hayati rol oynadı. Özellikle Psetaíros, yürüyen yoldaşlar, olarak bilinen Makedon piyadesinin ve ünlü Makedon falanksının şekillenmesinde Parmenion'un deneyimi ve bilgeliği yadsınamazdı. Teselya ve İllirya'daki zaferler, onun komuta yeteneğinin kanıtlarıydı. Filip'in Anadolu'ya yapmayı planladığı sefere öncü kuvvetlerin komutanı olarak gönderilmesi, ona duyulan güvenin ve onun tecrübesinin ne denli büyük olduğunu gösteriyordu. Ailesi de saray ve ordu içinde önemli bir konuma sahipti. Oğulları Filotas ve Nikanor ile kardeşi Asander de İskender'in seferlerinde kilit roller üstleniyordu. 2. Filip'in M.Ö. 336'da suikaste uğramasının ardından, tahtın genç ve hırslı varisi Büyük İskender için Parmenion'un desteği kritikti. İskender'in iktidarını tanıdı ve Attalus gibi potansiyel rakiplerin tasfiyesinde rol oynayarak genç kralın tahtını sağlamlaştırdı. İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı başlattığı Büyük Asya Seferi'nde Parmenion, genel komutan pozisyonunu üstlenerek ordunun en deneyimli beyni haline geldi. O, İskender'in dihice ve bazen pervasız cesaretinin karşısında duran, ihtiyatlı ve sağlam askeri stratejinin temsilcisiydi. Granikos, Issos ve Gaugamela gibi destansı savaşlarda Parmenion'un rolü, İskender'in zaferlerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Geleneksel olarak ordunun sol kanadını komuta eden Parmenion, en zorlu anlarda bile düzeni ve dayanıklılığı koruyarak, İskender'in ana saldırısını, genellikle sağ kanattan, refakatçi süvarileriyle yaptığı manevrayı, başarıyla uygulaması için gerekli zamanı ve zemini sağladı. Örneğin Issos Muharebesi'nde, Pers süvarilerinin hiddetli saldırılarını çayın kenarında başarıyla karşılayıp dengelemiş, böylece İskender'in Darius'a doğru dan saldırma planının işlemesini sağlamıştır. Gaugamela'da ise Parmenion'un sol kanadı, Pers sağ kanadının baskısı altında zor anlar yaşamış, neredeyse dağılma tehlikesi atlatmıştır. Ancak Parmenion, kuvvetlerinin direncini sürdürmeyi başararak Perslerin onu yarma girişimini durdurmuş ve bu durum, İskender'in merkeze ve Darius'a karşı kazandığı kesin zaferin tamamlanmasına olanak tanımıştır. Ancak, Pers topraklarının derinliklerine ilerledikçe, İskender ve Parmenion arasındaki ilişki giderek gerildi. İskender'in fetihten sonra Pers geleneklerini benimsemeye başlaması, mutlak gücü arzulaması ve dünyayı fethetme konusundaki sınırsız hırsı, eski Makedon aristokrasisini ve ordunun tecrübeli kanadını temsil eden Parmenion ile derin bir görüş ayrılığına neden oldu. Parmenion, daha temkinli ve gerçekçi bir politikayı savunuyordu. Örneğin, Issos zaferinden sonra Pers kralı 3. Darius'un barış ve toprak tekliflerini kabul etmeyi önermiş. Ancak İskender'in, dünya hakimi, olma arzusuna ters düştüğü için bu önerisi reddedilmişti. İplerin koptuğu an, M.Ö. 330 yılında, İskender'in Doğu Seferi sırasında yaşandı. Parmenion'un en büyük oğlu ve refakatçi süvarilerinin komutanı olan Filotas, İskender'e karşı düzenleneceği iddia edilen bir suikast planına sessiz kaldığı iddiasıyla suçlandı. Filotas, İskender'in değişen politikalarına karşı duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemekte zorlanıyordu. Askeri mahkeme önünde işkence altında,
komploya katıldığını itiraf etti ve ölüm cezasına çarptırıldı. Bazı kaynaklar, işkence altında verdiği ifadelerde babası Parmenion'u da töhmet altında bıraktığını öne sürse de, Parmenion'un bu komplodan haberdar olduğuna dair somut bir kanıt yoktu. Ancak İskender için bu durum, yalnızca Filotas'ın ihaneti değil, aynı zamanda Parmenion'un potansiyel bir tehdit haline gelmesi anlamına geliyordu. Eski Makedon yasalarına göre, bir aile üyesinin suçu tüm aileyi kapsayabilirdi ve dahası, Parmenion'un devasa bir hazineye, Susa ve Persepolis'ten toplanan hazineler ve önemli bir askeri kuvvete komuta ettiği Ekbatana'daki stratejik konumu, İskender için dayanılmaz bir risk oluşturuyordu. Parmenion'un, oğlunun intikamını almak için isyan etmesi durumunda, İskender'in seferinin ikmal yolları kesilebilir ve tüm imparatorluk tehlikeye girebilirdi. Büyük İskender, tereddüt etmedi. Parmenion'a kendini savunma şansı bile vermeden, onu ortadan kaldırmak için Ekbatana'ya suikastçılar gönderdi. Filender ve Stalces adlı iki subay, postaları taşıyan en hızlı atlarla çölden geçerek, Filotas'ın ölüm haberinden önce Ekbatana'ya ulaştılar. Rivayete göre Parmenion, İskender'den geldiğini sandığı bir mektubu okurken, suikastçılar tarafından hançerlenerek öldürüldü. Tarihin en büyük generallerinden biri, savaş alanında değil, siyasi bir hesaplaşmanın ve İskender'in paranoyasının kurbanı olarak, tek bir darbeyle trajik bir şekilde son buldu. 69-70 yaşlarındaki Parmenion'un ölümü, ordunun tecrübeli kanadında büyük bir huzursuzluğa yol açtı ve İskender'in kendisini tehdit eden herkesi acımasızca ortadan kaldıracağını gösteren soğuk bir mesaj oldu. Bu olay, İskender'in daha sonra Klitus'u öldürmesi gibi, onun karakterinin ve hırsının karanlık yönlerini gözler önüne seren dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Parmenion'un naaşı, başlangıçta korkudan gömülmedi, ancak daha sonra askerlerin baskısıyla toprağa verildi. Parmenion'un trajik sonu, sadece kişisel bir dram değil, aynı zamanda Makedon İmparatorluğu'nun kuruluş aşamasında eski düzen ile İskender'in yeni ve hırslı vizyonu arasındaki çatışmanın da somut bir örneğidir. O, büyük bir kralın en değerli ortağı, ancak aynı zamanda değişen dünyanın ve sınırsız iktidar arayışının ilk büyük kurbanıydı.